sekizli köşeli kristalli bilekliğimizin dizilişini aşağıdaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Arkadaşlar bugün hapishane işi öreceğiz. Onu başlayacağız. Benim köşeli bir bilekliğim var. Onun dizilişini de sizinle paylaşacağım. Bunları öreceğiz bugün. Yani siz hangi rengini beğenirseniz onu örün. Sadece hapishane işi yaparken nelere dizilişinde pratik bir iki bilgi vermek istiyorum. Ondan sonra hemen örmeye başlayacağız. Şimdi örneğin burada bunun açıklamasını yapayım size. Şurada sirkümferans dediği bir ibare var. 8'de diyor. Yani bunun 8 ilmekle başlayacaksınız. 8 ile başlayacaksınız. 8 boncukla başlayacaksınız anlamındadır. Burada repeat of colors dediği 224 tane boncuk varmış. Yani buradan başlıyoruz dizmeye. Şöyle diziyoruz, geliyoruz. Sonra tekrar başa dönüyoruz, diziyoruz. Tekrar başa dönüyoruz, diziyoruz. Buradan böyle tekrar bu kolon ve en son bu kolona geldiğimizde biz 224 tane boncuk dizmiş oluyoruz. Şimdi genelde sekizlileri örerken arkadaşlar ben ördüğüm için biliyorum. 224, 1200 tane boncuk olduğunda ya da 1250 civarında olduğunda bir bilekliğe tam geliyor. Demek ki bunu 5 kez dizmeniz gerekiyor. Yani yaklaşık olarak tabii 5 kez dizmeniz gerekiyor. 8'lilerde bu şekilde. Şimdi benim öğreteceğim teknik size misina ile öreceğiz biz. Misina ile öreceğiz. 8'liye kadar ya da 9'lu da dahil olmak üzere, yani şurada 8 ya da 9 yazıyorsa 5'li, 6'lı, 7'li, 8'li ve 9'lularda benim size göstereceğim tekniği uygulayabilirsiniz. Ben bunları arkadaşlar benim şimdi öreceğim, misina ile öreceğim teknikte ördüm. Bunların hepsini ve çok her türlü bileğe kolaylıkla olabiliyor bu. Esnek, gördüğünüz gibi her türlü elden geçebiliyor. Korkusuzca bunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde bakın dönerek böyle kullanabilirsiniz. Bakın bu mesela iple ördüm ben bunu. Sırf size göstereyim diye. Yani bir kere köşelerindeki bu şeyler çok net değil. Görüyorsunuz dönme olayı. Çok net değil. Biraz daha kalın. Aynı şeyde bakın. Daha net dönüyor. Mesela daha net gözüküyor. Boncuklar da net gözüküyor. O nedenle ben misinayı tercih ediyorum. Kapamamızı da birbirine kapamasını da misina ile yaptığım zaman çok kolay yapıyorum. Şimdi eğer onlu yapacaksam misina ile öremiyoruz. Benim gösterdiğim bu teknikle öremiyoruz. Onlu yaptırdığımızda iple örüyoruz. Daha sonraki derslerimizde iple de nasıl öreceğimizi sizlerle paylaşacağım. Bunların tamamı misina ile örüldü. 7, 8 hatta 9'a kadar 9'lu sıraya kadar hapishane işiyle örebilirsiniz. Bunların hepsi gördüğünüz gibi misina ile örüldü. Ve kapamalarını da göstereceğim size bugün. Bunun gördüğünüz gibi boncukların renkleri hiçbir şekilde bozulmuyor. Yani ipin rengini almıyor ve oldukça esnek, her türlü kola girebiliyor. Bakın böyle senelerce kullanabilirsiniz. Denizde, banyoda, hiçbir yerde yani çıkarmanıza da gerek yok. Tabii boncukların rengi eğer şeyse güzel, hani boyalı değilse, cam boncuksa bakın mesela bunlarda da öyle hiç korkusuzca bunları şu şekilde hani oldukça esnek gördüğünüz gibi. Şimdi bugün bunları nasıl örüyoruz ve nasıl kapatıyoruz onları göstereceğim size. Değişik bir şablon vereceğim size. Bu köşeli kristallerle, yani köşeli bilekliklerimizin
örülme tekniğini göstereceğim. Bunlar zaten diğerleriyle aynı teknikte örülüyor. Tek farkımız buralara kristal koymuş olmamız. Vereceğim şablonu 4 kez dizmeniz gerekiyor. 4 kez dizdiğinizde böyle işte bu bilekliği yapmış oluyoruz ve bu 8'li bir şablon. Evet, ne gerekiyor? 10 grama yakın kum boncuk 11.0, 100 adet 3 numara kristal, e, 20 numara misina, bu çok önemli. 20 numara. Bunu 16'lık, 18'lik başka bir şeyle yapmayın arkadaşlar. O olmuyor, güzel olmuyor. Onun dışında da ben gördüğünüz gibi 19 numara tığla örüyorum. 20 de olabilir. O tabii sizin elinize bağlı. 19'u ben öneriyorum. Şimdi şablonu 4 kere dizdikten sonra üst tarafına ayrı bir renkle işte 5-6 sıra örecek şekilde başka bir renk dizin arkadaşlar. Çünkü başlarken zor başlanıyor. Hani ipteki başlama gibi değil. İleriki derslerde ipteki başlamayı da öğreteceğim size. Ama bunda mutlaka bunu yapın ve daha sonra bunu söküyoruz biz ve eklememiz daha düzgün oluyor. Evet, başlıyorum. Şöyle alalım. İlk etapta şunu bakın, şöyle dolandırıyorum. Tekrar yapayım. Böyle dolandırdım. Ve bir tane ilmek alacağım. Bir tane ilmek alacağım. Şöyle. Evet. Şimdi 8 sıra, yani 8'li olduğu için 8 tane boncuğumu dizeceğim. Farklı renkli boncuğumu diziyorum. Şimdi buradan şöyle bir ve bir ilmek alıyorum. Bu elimle, diğer elimle, yani boncuğu getirirken bu elimle misinaya sahip çıkıyorum. 2, bir tane daha. Gene bunu tuttum gördüğünüz gibi. 1, 2. Tekrar tutuyorum böyle. 1, 2, 4 oldu. Tutuyorum. 5'i koyduk. 6. Evet. Koyuyoruz. 2, 4, 6 ve son boncuğumuz 8. 8'i yaptıktan sonra geçiyoruz. Karşı taraftakinin bakın şöyle içinden şöyle yukarı kaldırıyorum. Bakın şu. Tekrar yapıyorum. Altından şöyle giriyorum. Bu. Tekrar bakın. Bu önemli çünkü onun için tekrar gösteriyorum. Buraya girdikten sonra bir boncuk aldım. Bir boncuk aldım. Çekiyorum. Bir daha çekiyorum. Ve bir ilmek alıyorum. Şimdi geldim ikinci boncuğa. Buradan girdim. Gene tekrar şuradan böyle giriyorum. Attım. Bir çekiyorum. Aldım. Tekrar bunun tam alt tarafından girip yukarı kaldırıyorum boncuğu. Şu ve bir tane ilmek alıyorum. Tekrar
İlk başlarken biraz zorlanıyoruz ama sonrası ipten çok daha kolay. Evet. Sadece biraz alıştırma yapmanız gerekiyor. Eğer hiç misinayla örmediyseniz. Ayrıca şunu söyleyeyim. Şu gerginlik önemli. Püf noktalarını söyleyeyim. Şu gerginlik önemli. Şöyle tuttuğum gerginlik. Çekiyorum. Bakın ne çok gergin ne de çok fazla bol. Yani tam o dengeyi ayarlamanız lazım. Ve buna eliniz alıştığında bu örme tekniğini diğer tekniklere değişmeyeceksiniz. Evet. Şimdi 2, 4, 6. Evet. Şimdi 7'deyim. Arada da bir bunları sayıyoruz böyle. Şöyle. Evet. Son boncuğumuz. Tekrar. Buradan girdim. Kaldırdım yukarı. Bir tane atıyorum. Şuradan çekiyorum ve çıktım. Bu son boncuktu. İkinci turu bitirdim. İkinci turu bitirdikten sonra bir kontrol ediyorum böyle. Elimle düzeltiyorum. 2, 4, 6, 8. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, devam ediyorum örmeye. Buradan. Bunlar şu alttaki misinanın ucunu kesmeyin. Size çok yardımcı oluyor. Evet, şuradan tekrar. Yani bunu ip de olsa kesmeyin arkadaşlar. Evet. Bakın. Çok şöyle girdim. Koyuyoruz. Çekiyorum. Çekiyorum ve üzerine bir ilmek alıyorum. Şimdi şöyle koyduk. Çekiyorum ve bir ilmek. Şey yaptım yani böyle acaba dediğim yerlerde hemen tekrar dönüp sayıyorum. 2, 4, 6, 8 demek ki bunu almam gerekiyor. Evet, bir tane daha koydum. Bakın çekiyorum. Üzerine bir ilmek. Aslında o aldığım ilmek, hani sonradan aldığım ilmek buradaki bakın bir sonraki boncuğun arkasına destek oluyor. Şu böyle koyduğumda düşünün. Şuraya gelecek olan boncuğa destek oluyor. Onu dışarıda tutuyor. Ve ayrıca bilekliğe esneklik veren de o. Evet, böyle. Ve bu. Evet, bu şekilde kristale gelinceye kadar örelim. Değişiklik yok çünkü. Aynı şekilde. Ve hep arada sayıyoruz. 2, 4, 6, 8 hiç değişmeden. Dediğim gibi bunu birazcık başlamak zor. Ondan sonrası çok kolay. Başlamak da aslında daha sonraları size çok kolay gelecek. Eminim yapabileceksiniz. Dediğim gibi misinanın 20'lik olmasına dikkat edin. Bir de şablonu tabii dikkatli dizin. Onun dışında yapamayacağınızı düşünmüyorum. Bu şekilde ben şimdi devam ediyorum. Evet. Sayıyoruz tekrar 2, 4, 6, 8. Gibi
Boncuklarımız hiçbir şekilde içeri gömülü değil. Bu çok önemli. Buna dikkat etmeniz lazım. Şimdi kristallere geldim. Onları nasıl örüyoruz onu göstereceğim. Aynı şekilde hiçbir farkı yok. Devam ediyoruz. Şunu koyduk yerine. Bak çekiyorum. Bu çok böyle sıkı sıkı değil. Şu şekilde duracak. Bir tane de ilmek alıyorum. Tekrar girdim. Atıyorum. Çektim. Bunu da çekiyorum. Ve ilmek alıyorum. Siz bu kristallerin yerine 0,8 düzgün kum boncuklar da kullanabilirsiniz. Evet, çekiyorum. Ve bu şu şekilde. Yine aynen devam ediyorum örmeye. Evet. Şimdi kristale geldiğimde ne yapıyoruz onu göstereceğim tekrar. Şimdi buraya bir tane çiçek yapacağız. Çiçek çıkacak yani. Eğer kristalle kristal denk gelmiyorsa, burada şimdi kristale kristal denk gelmiyorsa yanlış dizmişsiniz demektir. Evet, şimdi bizimki kristale geldi. Bakın şimdi buradan yine bunun altına giriyorum. Kaldırdım yukarıya. Şöyle yerleştiriyorum. Çektim. Yine bir tane alıyorum. Bakın böyle çok kasmıyorum onu. Ve bir ilmek aldım. Tekrar girdim. Kum boncuğu yerleştirdim. Bu parmağımda hep tutuyor. Dikkat ederseniz boncukları. Evet, şöyle çektim. Ve alıyorum. Tekrar giriyorum boncuğun altına. İkinci kristalimizi yerleştirdik. Evet, çekiyorum. Gene ikisini birden yani. Ve üstüne bir zincir çekiyorum. Devam ediyorum şimdi. Artık buralara kadar geldiyseniz öğrenmişsiniz demektir. Evet. İlerliyorum. Şimdi burada da iki tane kristal çiçeğin ortasına denk gelecek. Şöyle. Bunu bitiriyorum. Kristale geldim yine. Bak kaldırıyorum. Girdim. Bir koydum. Şimdi dedim iki kristal tam ortaya denk gelecek. Şuradan bir tanesi kuma giriyorum. Çektim. Ve şimdi tekrar bakın kristale girdim. Yukarı kalktı. Tekrar koyuyorum. Hemen bu elim zaten burada duruyor. Destek oluyor yani. Burada şu şekilde çekiyorum ve bir ilmek alıyorum. Aynı bu şekilde artık örmeye devam ediyorum. İkinci çiçek bunun sırasına gelmek zorunda. Eğer gelmiyorsa yine yanlış dizmişsiniz demektir. Şimdi ikinci çiçeğe geldim. Köşesindeki ikinci çiçeğe geldim. Ve burada olmam gerekiyor. Tam çünkü iki çiçeğin yan yana durması lazım. Hatta dört çiçeğin tabii de. Şimdi ikinci çiçeği yaptığım için evet tam buradan alıyorum yine aynı şekilde ve çekiyorum. Bir dakika. Bir tane daha koydum. Şimdi tekrar
Geldim. Çekiyorum. Alıyorum ve indirdim. Bakın yan yana durdu. Yani hiçbir şekilde kaymayacak. Eğer kaymışsa ya örmenizde bir hata var ya dizmenizde. Bunu dikkate almanızı istiyorum. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Bitirdiğinde kapatacağız beraber. Şimdi sonuna geldik, bitirdik. Bitirdikten sonra yapacağımız iş şu. Bir dakika, eğer böyle kaçarsa iğneyle tutun. Şimdi bütün boncukları şu şekilde boncuksuz olarak öreceğiz. Bu böyle ve çekiyorum. Arada şimdi ilmek yok. Tekrar bütün 8 boncuğu da böyle yapıyorum. Buradan geliyorum. Çekiyorum. Evet. Şöyle tekrar yapalım. Geliyorum. Çekiyorum. Girdik. Bütün boncukların ağız kısımlarını yukarı baktırıyoruz. Evet, şuradan yukarı çekiyoruz. 8'ini birden aynı şekilde alıyorum. Bakın hep hiçbir şekilde ilmek yok. Yani şurada bir kabarıklığa meydan vermeyeceğiz. Yoksa tam net kapanmaz. Şimdi devam ediyoruz. Buradayım. Aldım. Çektim. Son boncuk. Evet. Ve çekiyorum. Şu şekilde. Burası önemli. Düz olacak çünkü. Şurada bir boncuğumuz gömülmüş. Onu dışarı çıkaralım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi çıkardım dışarı onu. Burada en son bir tane daha ilmek alalım. Sıkı sıkıya. Ve bunu şimdi keselim. Bu dikeceğimiz kadar bir misina ayırdık. Çekiyoruz. Evet. Bu ucunu ayarladık. Gördüğünüz gibi. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi ilk başlarken ne yapmıştık? Şu kısımda başka bir renk boncukla başlamıştık. Şimdi onu sökeceğiz arkadaşlar. Nasıl sökeceğiz? Şimdi iki katını şuradan 2 sırasını diyeyim kesiyorum. Böyle kestik. Sonra bir iğne yardımıyla bunu başlıyorum sökmeye. Kolay sökülüyor. Merak etmeyin. Yolundan bunu söküyorum. Şöyle söküyoruz. Bunu bu şekilde beyaz boncuğa kadar geri doğru. Bakın çok düzgün olacak ki kapamamız düzgün olsun, belli olmasın diye bu şekilde söküyorum. Evet. Şimdi bunu da söktük. Evet, şu anda bakın ne kadar düzgün. Şimdi buradaki ucu alıyoruz. Bir iğne takıyoruz buraya. Böyle. Buranın bitim yeri ile buranın başlangıç yerini tam birbirine değdiriyorum böyle. Bakın bu şekilde. Buradan çıkmışım. Eğer ben örseydim normal şartlarda ne yapacaktım? Bu boncuğu alacaktım. Onun için bunun içine
Bakın bu taraftan böyle giriyorum. Böyle giriyorum. Boyun eğmeye. Bunu böyle girdik. Sonra ne yapacaktık? Buradan kristale geçecektik. Değil mi? Oradan yine ben şimdi kristale geçiyorum. Bu. Bakın yine böyle girdim. Tekrar buradan ikinci boncuğa giriyorum. Evet. Bütün boncukları bakın buradan kapatmayacağım görün diye. Sonra kapatacağım. Çeviriyorum. Buradan şuna gireceğim. Şöyle. Bu. Ve buradan buna gireceğiz. Buraya. Teker teker karşılıklı, dikkatli bir şekilde, eğer arada atlarsanız o işte tam kapanmaz. Böyle bakın hiç kapamıyorum. Çekmiyorum sonuna kadar. Evet. İple de örseniz bunları misina ile bu şekilde kapatabilirsiniz. Böyle. İple kapamayın. İple ördüğünüzü iple kapamayın arkadaşlar. Çünkü arada ip kabarıklık yapıyor. Evet. Devam ediyoruz. Böyle. Buna bakın. Hepsi sırayla şuradayım. Hepsini ama aynı şekilde dikiyorum. Yani birini böyle, birini böyle değil. Hepsi aynı yöne doğru. Geldik buraya. Bu üstündeki boncuğu tutan iplere ya da misinaya dikiyorum. Şöyle tekrar buraya. Bu geldim buradayım. Son artık bitiriyoruz yavaş yavaş. Şöyle. Sonundaki bu. Çıktım. En son başladığım buydu ya. Ona da giriyorum. Başladığıma tekrar en son ilk başladığıma giriyorum. Şuna. Girdim. Şimdi dikkat edin. Şu parmağımla tutuyorum ve esneklik vererek böyle bakın yavaş yavaş böyle esneklik vererek bunu kapatıyorum. Evet. Ve böylece kapandı. Gördüğünüz gibi belli değil artık bu buradan. Şimdi buradayken bakın buradayken şunu yapıyorum. İki ucu ipin misinanın iki ucunu böyle bağlıyorum. Şu şekilde. İkisini birden bağlıyorum. Şöyle. Ve ben bunu çekip bak şöyle tam birleşim yerine getiriyorum. Böyle. Şu şekilde. Sonra tek tek karşı tarafa geçeceğim bunu. Şöyle buradan tam dip kısmından bu düğümü oradan içine yerleştirmiş oluyorum. Buradan çektiğim zaman içine giriyor. Bakın diğer ördüğüm yerle birleştirdiğim yer arasında hiçbir fark yok. Şimdi öbür ucu da geçireyim.
öbür ucu da öbür yanına geçirelim. Böyle. Gene aynı noktadan karşıya geçiyorum. Şu. Bu da böyle yerleşti. Bakın. Sonra bunları yine bir tane ufak bir düğümle, şu biliyorsunuz bu düğüm vardı, şöyle 2 kere geçip buraya koyuyorum ve buradan keseceğim. Buradayken kesiyorum. Mümkünse yan yana olmasına dikkat edelim misinaların. Keserken dahi şöyle kestim. Çok az, bakın orada var. Orayı yakacağım. Bu. Evet. Artık nereden kapamıştım desem bulamazsınız. Bu şekilde. Hepsini böyle yan yana görün. Evet. Umarım başarılı olmuşuzdur kapamada. Sizlerden de çalışmalarınızı bekliyorum. Evet, kolay gelsin arkadaşlar.